I want to go into Novi Pazar. Büyük su 2 euro. Ucuzdur diye tuttum hosteller. Hep yokuşlarda olmak zorunda mı ya? Şöyle sandviçler var. Böyle ekmek arası, döner falan var. Buraya Stara Çarşı diyorlar. Sırpça dilinde Stara Çarşı olarak geçiyor. Ne okudun orada? İmam Hatip okudum o. İmam Hatip okudun. Aynen. Did you go to Turkey? Yes. Yes. When? Çanak. Şöyle bunu denemek istiyorum. Bu biraz daha farklı. 6-7 çeşit var içinde. Haydi afiyet olsun. Sen Türkçe ne biliyorsun? Biraz biliyorum abi. Ben Neler? çalıştım doner. Hava güzel. Umarım yağmur yağmaz. Burası hostelimin balkonu. Haydi. Gidelim. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sizde sabahsa hayırlı sabahlar, akşamsa hayırlı akşamlar. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tayım. Şimdi otogara gidiyorum. Oradan Novi Pazar'a gideceğiz. Yani Yeni Pazar'a gideceğiz. Kosova ve Makedonya sınırında olan bir şehir. Oraya gidelim. Bakalım o şehirde neler göreceğiz, nereleri gezeceğiz. Orada bir gün kalacağım. Ondan sonra Makedonya'ya geçeceğiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Sabahın erken saatleri 7:30 arkadaşlar. Hava buz gibi. Ben montumu çıkarsam mı çıkarmasam mı diye düşünüyorum ama 1 kilometre yürüyeceğim. 1 kilometre yürüdükten sonra durak var. Durakta otobüse bineceğim. 9A numaralı otobüse binip toplu taşımayı ilk defa kullanacağım. Bu arada toplu taşımayı ben Balkanlarda daha kullanmadım. Metrobüsle yani otogara gideceğiz. Otogar buradan 4 kilometre. 1 kilometre yürüyeceğim. Ondan sonra 3 kilometre kalan 3 kilometreyi toplu taşımayla otobüsle devam edeceğiz. Saat 9'da otobüs varmış. 9.30'da varmış. 11'de varmış. Bir de 2'de varmış. Ben sabah erken saatine yetişmeye çalışacağım. Her türlü yetişirim. Umarım bilet vardır. Bilet varsa direkt Yeni Pazar'a gideceğiz. Novi Pazar arkadaşlar. Novi yeni anlamına geliyor. Sırpça dilinde Novi. Yani yeni pazar. 9A numaralı otobüse bindim arkadaşlar. 10 dakikada vardım buraya. 1 kilometreyi 10 dakikada yürüdüm. Güzel yani yürümesi zor olmadı. Kolay oldu. Zaten sağa sola bakmaktan insanın canı sıkılmıyor. İlk gün geldiğimde buradan böyle yürüdüm hostele kadar. Otogardan ta hostele yürümüştüm. Bu arada ben kart basmak istedim. Adam yok dedi. Herhalde ya çalışmıyor ya da farklı bir şey var. Anlamadım. Ben de teşekkür ettim. Yerime geçtim. Hatta dedim ki ineyim mi yoksa? Yok dedi inme. Otogara gidiyoruz. Otogara geldim. Gelen insanlar anlamadım, otobüse binenler hiç herhangi bir ödeme yapmıyorlardı, kart basmıyorlardı. Bugün ücretsiz bir gün mü bilmiyorum. Herhalde ücretsiz bir gün olması gerekiyor. Binenler ödeme yapmıyordu, anlamadım. Acaba farklı sistemleri mi var bilmiyorum. Benden de ödeme almadı, kimseden de almadı. Gelenler de kart basmadı, bir şey basmadı. Herhalde bugün bedava, bugün özel bir gün olması gerekiyor. Dobro jutro. I want to go into Novi Pazar. 9 o'clock, okay. How much? I want to money change. Kendimi gösteriyorum. Yok kendimi. Okay. Neyse bileti aldım. 16 euro ödedim. 830-850 lira bir ücret ödedim. Para bozdurmak zorunda kaldım ben de. Sırp dinarı kalmamıştı. Yetmemişti daha doğrusu. O yüzden 20 euro para bozdurdum. 1950 Sırp dinarı ödedim. Bu da 16 euroya tekabül ediyor. 850 lira dediğim gibi. Buradan bir su alayım. Büyük bir tane su alayım. Su ne kadar bir tane? Büyük su 2 euro mu? Büyük su 2 euro. Büyük su nasıl 2 euro olabilir? Havaalanı mı burası ya? Valla su almayı unuttum. Mecburen 2 euro suya vereceğim. Zoruma gidiyor ama. Yarım saat sonra otobüsüm var. Yarım saat aynen. 42. perona gitmem gerekiyor. Buranın otogarı çok değişik arkadaşlar. Göstereceğim size. Böyle açık. 42. perona gitmem gerekiyor. 42. peron da şu tarafta. Dobro jutro. Bu taraftan. Thank you. Valla. Treba snimanja. Gajsto. Okey. Yasak diyor. Kamera yasak diyor. Güvenlikçi abi geldi yasak diyor. Ya buranın neyi yasak? Buradan ne yasak olabilir ya? Allah'ınızı severseniz niye yasak olsun burada açık havada? Neyse arkadaşlar buraya ben gece yarısı geldim saat 2'de aynen 3.30-4 gibi vardım buraya. Buz gibiydi burası ya, inanılmaz soğuktu. Bilirsiniz Türkiye'de Aksaray'ı biliyorsunuz ya da Ankara tesise falan gittiğinizde buz gibi hava karşılar ya bizi. Aynısıydı ya. Bildiğiniz aynı hava karşılamıştı beni. Ve şu an bile çok soğuk. Buz gibi hava var.
Novi Pazar'a geldik arkadaşlar. Novi Pazar'ın otogarındayız. Böyle açık yerde gördüğünüz gibi bu şekilde. Hostele gidiyorum. Hostele gidip check-in yapacağım. Oradan başlarız şehir gezisine. Şimdi hostele gidelim. Hostel çok yakınmış ya, ben hiç bakmadım konumuna ama otogara yakın, yani şurada hemen. 1 kilometre yürüyeceğim sadece. Hava bugün çok güzel. En azından yağmurlu değil dünkü gibi. Gidelim bakalım. Bir check-in yapalım. Yol yaklaşık 5,5 saat sürdü. Bu kadar süreceğini beklemiyordum. Saat 9'da çıktık. Şu anda saat 2.30'a geldi. 2.30 geçti bile. Hani bayağı uzun sürdü. Normalde haritadan baktığınızda Belgrad'dan Novi Pazar yaklaşık 250 kilometre ama çok uzun sürdü. Küçük şehirlere falan girdi, köylere girdi, ilçelere girdi. Geç geldik. Ucuzdur diye tuttuğum hosteller hep yokuşlarda olmak zorunda mı ya? Şöyle döneceğim bak buradan. Ben buradan geldim. Şuradan böyle geldim. Yukarı çıkıyorum. Şöyle buradan döneceğim. Hostele çıkacağım. Hostel yukarıda, yani yokuşlu yerde. Bosna'da da yukarıdaydı benim hostel. Yokuşlu yerdeydi. Ben yokuşlu yer sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani 1 euro 2 euro ucuz diye orayı tuttum. Hostele gecelik 16 euro ödeyeceğim. Burada hosteller en ucuzu 16 euro. Bakın bir şey göstereceğim size. Şuradan otobüs geliyor ya. Bakın otobüs oradan gelmeye çalışıyor. Burada araçlar bekliyor böyle. Hiç kimse de merhaba kontak yapmıyor. Bakın hiç kimse de böyle bu yoldan gelip öne geçmeye çalışmıyor. O kadar yer olmasına rağmen bu dikkatimi çekti. Size göstereyim dedim. Geldim arkadaşlar. Hi. Hello. Here, you are Fuat. Yes, Fuat. Miko. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. This one? Yes. I give you passport. Yeah, sure. Bilardo. Bilardo da varmış ya burada. Bilardo var böyle. Hostelin manzarasını göstereceğim size. Hostel herhalde burası. Yukarısı olacak. Şöyle bir manzaraya sahip. Hostel bayağı yukarıda. Buradan. Hostelin girişi buradan herhalde. Böyle göstereyim size. Soğuk bir hava var. Ama güneşli çok güzel gidiyor. Yani böyle güneşli durunca inanılmaz güzel. Küçük bir balkon manzaramız var bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi burasıymış giriş. Şöyle sağ tarafta tuvalet ile banyo bu şekilde. Benim oda burası. 3 kişilik bir oda. Şu anda kimse yok odada. Ben tek varım. Böyle bir masa. Eski bir televizyonumuz. Buradan işte maç falan izleriz. Netflix'ten film izleriz. Uydumuz da var. Böyle. Haydi başlayalım. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer Novi Pazar'a gelirseniz otogarın hemen böyle yanında bir tane kulübe var. Kulübeye soruyorsunuz. Üsküp'e veya Kosova'ya, nereye gitmek istiyorsanız artık. Oraya soruyorsunuz, o sizi yönlendiriyor. Bana şey gösterdi, dedi ki Özlem gelecek, yani Özlem firmasıyla gideceksin. Bilet almana gerek yok dedi. Sabah saat 5.45'te var dedi Şafak'ta. Bir de saat 1'de var dedi, öğlen 1'de. Dedi geliyorsun buraya, peron 2'ye geliyorsun. Otobüs geliyor. Yarın sen geldiğinde 1 saat önceden bilet veriyoruz. Öyle anladım ben. Veya otobüs geliyor, direkt parayı otobüs şoförüne ya da direkt orada satıyorlar. O 1 saat içinde, yarım saat içinde satıyorlardır. Üsküp'e bilet sordum. Üsküp'e bilet 20 euro. Yaklaşık 1000 lira, 950-1000 lira arasında bir para vereceğim Üsküp'e gitmek için. Kaç saat sürecek bilmiyorum. Daha kilometreye bile bakmadım. Ama Kosova'ya çok daha yakınız. Kosova'nın sınırındayız. Muhtemelen böyle etrafından döneceğiz. Niş var burada. Niş şehri var Sırbistan'ın. Oradan böyle dönüp Üsküp'e gideceğiz. İlk durağımız olan Altın Alem Camisi'ne gidiyoruz. Oraya giderken böyle fiyatları göstermek istedim sizlere. Geçerken fiyatlar dikkatimi çekti. Şöyle sandviçler var. Böyle ekmek arası, döner falan var. Döner 2,5 Euro'dan başlıyor. Bu mesela 2 euro diyebiliriz. 100 liradan başlıyor bir tane döner. 100 liradan başlıyor. En pahalısı da 120 lira. Fiyat bence uygun. Bana uygun geldi. Hani buradan yemek yenir. Merkeze, çarşısına doğru gidiyorum buranın. Bakalım çarşısında neler var. Sağda solda kafeler görüyorum böyle. Sağda solda barlar, kafeler var. Şu tarafta da bar ve kafe var karşı karşıya. Karşılıklı kafeler var. Fiyatları göremedim ama yani içerisi tıklım tıklım, insanlar sosyalleşiyor burada da. Ama çok trafik var ya. Böyle bir cami karşıladı bizi. Cami bayağı eski bir camiye benziyor. Fakat ben buradaki en eski camiyi sizlere göstermek istiyorum. Çok cami var burada. Ben bütün camileri gezmeyeceğim. Korkmayın. Sadece en önemli camiyi göstereceğim sizlere. Şu anda ezan okunuyor arkadaşlar.
Osmanlı döneminden kalan bir pazar. Pazar değil de daha çok çarşı. Osmanlı çarşısı, eski bir çarşı. Buraya Stara Çarşı diyorlar. Sırpça dilinde Stara Çarşı olarak geçiyor. 15. yüzyılda Osmanlı veziri İsa Bey tarafından kurulmuş. Novi Pazar'ın merkezi burası. İnsanlar burada alışveriş yapıyor. Burada vakit geçiriyorlar en çok. Bir de hemen girişinde sol tarafta Novi Pazarı vardı. Size orayı göstereceğim. Orada bir meydan var, park var. Orada hediyelik eşya satan dükkan vardı, büfe vardı abi. Seyyar satıcı hediyelik eşya satıyor. Gerçekten hani bu çarşı biraz daha farklı kokuyor arkadaşlar. Farklı mimariye sahip, bir de farklı kokuyor. Hani ne bileyim, kahve kokusu, et kokusu geliyor. Az önce bir pastırma dükkanından, baklava dükkanından geçtik. Baharatçı dükkanından geçtik. Baharat kokusu, kahve kokusu, her şey birbirine girmiş. Evlerin şeyine bakar mısın, dükkanların çatısına, mimari yapısına? Çok güzel. Şu anda size Novi Pazar'ın günlük yaşamını gösteriyorum. Şurada bir kalabalık var. Bir oraya doğru gidelim. Bir sürü genç toplanmış. Orada bir şeyler dönüyor. Bedavaya bir şeyler mi dağıtılıyor ne? Öğrenci de olabilir bunlar. Burada bedavaya bir şeyler dağıtılıyor. Ha. Türkiye. Yes. Abone olun arkadaşlar. One more. Yes. Bir tane daha verelim. Damo brito! Oğlum herkes etrafıma toplandı ya. Afganistan'da gibi hissettim kendimi, bakın. Hadi bay bay. Ben Türkçe biliyorum abi. Biliyor musun? Evet biliyorum abi. Nereden biliyorsun Türkçe? Abi ben 3 sene Türkiye'de okudum. Nerede? Hangi şehirde? Bursa'da okudum abi. Bursa'da. Aynen. Bursa'da okudun. Aynen abi. Adın ne? Hamza. Hamza. Aynen abi. Ne okudun orada? İmam Hatip okudum abi. İmam Hatip okudun. Aynen. Kaç yaşındasın? Ben 19 şimdi. 19 Aynen, yaşındasın. aynen. Burada Bitirdim. Türkçe bilen çok var mı? Novi Yok abi. Pazar'da. Yok abi. Kaç sene okudun orada? 3 sene okudum 3 abi. sene. Aynen. Sonra Aa. geldim burada üniversite gitmeyi de istemedim. Gitmedin Aynen. üniversite. Şimdi bunlar ne oluyor? Bu kalabalık niye var? Şimdi abi Maç mı var? yok abi. Yemek Yemek. Bedava Yeme- yemek mi? aynen. Nerede? burada abi. Orada bedava yemek mi var? Aynen. Herkes oraya mı gidiyor? Ya aynen. Bunlar öğrenci mi? Aynen abi. Burada her şey yani üniversiteler lise okullar Evet. var orada yemek. İşte lise öğrencileri arkadaşlar. Bunlar bedava yemek var diye. What's up? My What's up, my... Bay bay. Arkadaşlar genç nüfusunun yoğun olduğu bir şehirdeyiz biz. Ben gelirken onu okumuştum. Gerçekten de öyle. Bir sürü genç varmış ya. O nasıl bir kalabalık. Yani bütün Novi'yi toplasan bu kadar insan çıkmaz herhalde. Novi'nin toplam nüfusu arkadaşlar çevre illerle beraber, yani çevre ilçeler ve köylerle, kasabalarla beraber 110 bine yakın bir nüfusu var. İnsan yaşıyormuş Novi Pazar'da. Ama Novi'nin içinde sadece 75 bine yakın Novi'nin merkezinde, şehir merkezinde insan yaşıyor. Türkçesi çok güzel değil miydi ya? O kalabalığın arasından çıktı, Türkçe konuştu. 3 sene Türkiye'de okumuş. İmam Hatip okumuş bir de. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz Altun Alem Camisi. Halk arasında Altun Alem deniyor. Altun Alem Camisi 16. yüzyılda inşa edilmiş arkadaşlar. Ama şu anda tadilatta gördüğünüz gibi. Dediğim gibi 16. yüzyılda inşa edilmiş burası. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Muslihuddin burayı inşa etmiş 16. yüzyılda. Rivayete göre cami Osmanlı döneminde Novi Pazar'ın en zengin tüccarlarının altın bağışıyla inşa edilmiş. Altın bağışıyla inşa edildiğinden dolayı ismini Altun Alem, yani altın dünyası olarak almış. Altun Alem Camisi. Şehir çok kültürlü bir yapıya sahip. Burada hem Müslümanlar hem de Ortodoks toplulukları bir arada yaşıyor. Çarşı buradan başlıyor yani. Bu aleykümselam. Merhaba. Türkçe konuşanlar da var. Türkçe bilenler de var. Türkçe kelimeler de çok sık kullanılıyor. Aleykümselam. Abi selam verdi. Dediğim gibi Müslümanlar da var, Ortodoks topluluklar da var. Ortodoks ve Müslümanlar bir arada yaşıyor burada. Genellikle çoğunluk Boşnak Müslümanları oluyor. Bu şehirde yaşayanlar. Bakın Taksim yazıyor. Görüyor musunuz? Kıyafetler hep böyle
kapalı kıyafetler satılıyor burada. Arkadaşlar Novi Pazar ticaret merkezi olarak gelişmiş. Yani ticaret sayesinde gelişti bu Novi Pazarı. 20. yüzyılda tekstil sektörü önemli bir yer tutmuş burada. Zaten sağda solda tekstil ürünleri de çok fazla, elbise satan mağazalar bayağı fazla hani. En çok o mağazalar var. Elbise satan dükkanlar daha fazla bu çarşıda. Merhaba. Türkçe biliyor musun? Çok az. Nereden biliyorsun Türkçe? İzci Federasyon. Ha, televizyondan. Film, dizi. You speak English? Little. Little. Did you go to Turkey? Yes. Yes. When? Çanakkale. When I was Çocuk. yeah, 10 years Daha old. çocuktu. Çanakkale. Çanakkale, Çanakkale. All, İstanbul also. just İstanbul, Tur, bir Çanakkale. Tur. Yeah, Bolu. Bolu. Yeah. Oh, iyi güzel. What's your name? Reyhan. Reyhan. My Reyhan. name is Fuat. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Bakın burada da bir tane mağaza dükkanı var. Burada da elbise satıyorlar. Hep böyle kapalı elbiseler satılıyor. Gördüğünüz üzere. Ayakkabı var. Baklavacı çok fazla. Tatlı satan. Börekçi çok fazla. Burası ünlü bir börekçi sanırım. Fotoğrafı olduğuna göre. Aha, spinach. Ispanaklıymış bu, ıspanaklı. Şöyle bu ıspanaklı börekten bir alalım. What is name? Pita. Pitta. Pita. Pitta diyorlar. Pita. All pitta. Kol pita. Kol pitta. Kol pitta. Kol pitta. What is this? Mantie. Mantiye. Cheese. Baklava gibi. Şu. Yoğurt. Aha. Yoğurt. Yes. Yoğurt. Yoğurtu da böyle şey yaptık. Şöyle bunu denemek istiyorum. Bu biraz daha farklı. Şöyle etli herhalde bu. Bu da tamamen ıspanaklı bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tamamen kıymayla yapılmış. İçi kıymayla doldurmuşlar. Bu da tamamen ıspanaklı arkadaşlar. İçinde sadece ıspanak var. Peynir yok. Aşırı sıcak ama. Bu arada damağım yandı. Geçmiş olsun. O kadar sıcaktı ki ilk yediğim inanılmaz sıcaktı. Damağımı yaktım. Şehir çok küçük arkadaşlar. Zaten merkez hostelli aramda 2 kilometre var. Her yere yürüyerek gezebiliyorsunuz. Burada manastır ve kilise de var fakat bunlar o kadar uzak ki yürüyerek gidemeyeceğim yerler olduğundan dolayı oraya gidemiyorum. Sizlere buradaki günlük yaşamı göstereyim en azından. Bu taraf şehrin ana merkezi. Gördüğünüz üzere böyle büyük bir meydan var burada. Burada da oturma yerleri var. İnsanlar burada vakit geçiriyor. Küçük bir şey geçiyor, dere böyle kanal geçiyor, su kanalı. Etrafı dağlarla çevrili Novi Pazar'ın. Şöyle gördüğünüz üzere yemyeşil ağaçlıklar, dağlar var böyle etrafta. Novi Pazar magnetleri bu şekilde. Bu arada ben böreğe toplamda 300 Sırp dinarı ödedim. Yani bu da yaklaşık 2,5 euro diyebiliriz. 120 lira falan. Türkiye. Türkiye. Biliyorsun Türkçe. Biliyor musun? Nereden biliyorsun Türkçe? Biraz. Adın ne? İsmin ne? İsmet'te. İsmettin. Bakın böyle Novi yazısı. Novi Pazar yazısı. Abi az önce de beni durdurmuştu. Yine çağırdı, durdurdu. Az çok Türkçe biliyor. Az çok Türkçe bildiğim de hani benim şey gibi işte adını falan herhalde onu şeyi biliyor. Bu mimari yapıları çok hoşuma gitti benim. Bu eski evlerin çatıları, görüntüsü. Burada ortada yine bir tane şey var. Saraybosna'da gördüğümüz bir Osmanlı'dan kalan bir çeşme. Ahşaptan yapılan bir çeşme. Su içtiğinizde tekrardan yolunuz mutlaka buraya düşüyormuş. Yani tekrardan buraya dönüyormuşsunuz. Osmanlı şehirlerinde sık görebileceğimiz çeşme bunlar. Osmanlı şehirlerinde çok yaygın. Hani buraya gelen tüccarlar, buraya gelen insanlar bu sudan içsinler, faydalansınlar diyerekten böyle çeşmeler yapmışlardı o zaman. Hala da geçerli, buraya gelen insanlar sudan faydalanıyorlar, sudan içiyorlar. Buz gibi su bu arada, çok soğukmuş. Büyük şehirler daha pahalı küçük şehirlere göre ama konaklama pahalı geldi bana. Niye pahalı bunu anlamadım. Ama yemek olarak da bakacağız. Ben gördüğünüz tabaktaki yemeği 3 euro yani yaklaşık 120 lira ödedim. 2,5 euro. Kafelerdeki fiyatlara bakalım. Normal sıradan bir kafe. Buradan geçerken menü vardı masada. Sizlere fiyatları göstereyim böyle.
Espresso yaklaşık 1.10 cent. Yani 55 lira espresso. Turkish Cafe var. 90 yani 1 euro. 45 lira falan. 45 liraya bir Türk kahvesi içebiliyorsunuz burada. Onun dışında Pepsi var. Red Bull var. Red Bull 3,5. 3 euro diyelim. 150 lira, 140 lira Red Bull. Fiyatlar bu şekilde. Kokteyl var. Kokta 2 euro diyelim. Sırbistan 8 ülkeye kara sınırı olan tek ülke olarak geçiyor. Bu ülkeler Karadağ, Bosna, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Kosova, Makedonya gibi Bulgaristan. En son aynen 8 tane saydım. 8 ülkeye kara sınırı olan tek ülke olarak geçiyor Sırbistan. Burada çok market falan bulamadım. Şöyle fiyatlara bakalım açmadan. Şu enerji içeceği 65 lira bir enerji içeceği. Şöyle Sprite var. Sprite 48-49 lira falan. Monster var. Monster'ın tanesi 65-70 lira arası. Şöyle Fanta var. 1 litrelik Fanta 60 lira. Kutu Coca-Cola 48 lira. 48-49-50 lira arası. Aynı şekilde 50 lira. Suyun tanesi 30 lira. Küçük su 30 liraymış. Sıradan bir büfenin içecekleri normalde büfelerde biraz daha ucuz olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden geçerken sizlere göstereyim dedim. Merhaba. Döner? Ha, şurada yazıyor. Şöyle fiyatlar bu şekilde. En ucuzu 330 lira. Turkish döner? I came from Turkey. Yes. Şöyle en ucuzu 330 yani 3 euro diyebiliriz. 3 eurodan başlıyor döner. 150 liradan başlıyor döner. Öyle yükseliyor. Bakın karşıda market pazar var. Meyve sebze satılıyor galiba bir market. Şöyle meyveler falan var. Meyveleri göstereyim sizlere. Buradaki meyvelerin fiyatı da bu şekilde arkadaşlar. Kilosu, narın kilosu 180 lira. Böyle domates kilosu yazmıyor. Üzümün kilosu 120 lira diyebiliriz. Aynen 100 lira. Hatta 100 lira. Üzümün kilosu 100 lira. Küçük bir market şöyle göstereyim size. Bakın meyve suları var böyle 285, 2,5 euro diyelim buna. Yani 120 lira bir tanesi. Böyle makarna var mesela makarnaların tanesi bu makarna 180. Yani yaklaşık 80 lira falan. Şöyle pirinçler var. Değişik pirinçler var. Pirinçlerin en ucuzu 1.10 cent yani 55 lira 60 lira arası en ucuzu. Süt var böyle. Sütün 1 litresi 75 lira 80 lira arası. Bak mesela ekmek ne kadar? Bir tane ekmek 1 euro 50 lira 49-50 lira. Zdravo. Kakosi? Bitti. İstanbul sandviç de varmış. İstanbul sandviç? Yes. Which one sandwich? Good? Good. You have with Hepsi güzeldi. You know what is sucuk? Wait. Arkadaşlar burada son günde öğrendim Sırpça kelimeleri. Kakosi öğrendim. Priyatin'den iyi günler öğrendim. İstanbul Dobra sandviç jutra. abi gidiyor sucuk, Sucuk. peynir ve soslar. Tamam. Güzel. Ondan alayım ben. Tamam abi bu daha güzel. Galeriya. Galeriya. Evet. Galeriya. Good. Orada gidiyor sucuk, jambon, Galeriya mı denesek ya? Galeriya. Evet abi. Galeriya güzel. gidiyor sucuk, katlaşı. Galeriya 280 dinar yani 2,5 euro diyelim. 2.40 cent. Jambon ve soslar. Tamam galeri. Tamam. Galeri. Okey. Okey. Hadi bir tane yiyelim burada dışarıda oturacağım. Son günde böyle bir yemek şenliği yapıyorum sanırım bilmiyorum. Birazcık da açım. Günlerdir ben doğru düzgün yemek yemiyorum. Yani börek falan yiyorum sürekli. Belgrad'da da börek yedim. Boşna'da bir cevabi yedim, köfte yedim. Bir deneyelim bakalım tadı nasıl merak ediyorum ben de. Bu gördüğünüz böyle tostu arkadaşlar. 120 liraya yiyorum. Ekmek çok farklı. İçindeki sucuk buranın meşhur sucuğu. Sudzuk. Sudzuk diyorlar buna. Sucuğu çok meşhur. İçinde sucuk var. Böyle meşhur sucuğu var. Yumurta var. Başka sosu vesaire var. 6-7 çeşit var içinde. Haydi afiyet olsun. Benim Novi'deki ikinci yemeğim. Çok güzel. Eyvallah. Arkadaş biraz Türkçe biliyor bu arada. Dayısı falan Türkiye'de yaşıyormuş. Dayısı, amcasının dayısı mı dedi ne? Türkiye'de yaşıyor o yüzden Türkçe biliyor biraz. İçinde patates de varmış ya. Vallahi çok güzel ya. Bildiğiniz tosta benzemiyor. Sosis ekmek var ya, sosis ekmek arası sosis. Ona daha çok benziyor. Sen Türkçe ne biliyorsun?
Biraz biliyorum abi. Ben Neler? çalıştım doner çok önce. Orada vardı bir tane Türk usta. O zaman ben öğrendim. O öğrendi Sırbistan, ben öğrendim Türkçe. Orada öğrendin Türkçeyi. Evet abi. Sen İstanbul'a gittin mi? Yok, gittiğim Kuşadası abi. Kuşadası. Gittin Kuşadası'na. Evet. Aydın. 2 yıl önce abi. 2 yıl önce. Orada çalışmak için mi? Evet, burada çalışıyorum 1 yıl. 1 yıl. Evet. İsim neydi? Demir abi. Demir. Çok memnun oldum Demir. Sağ olasın Teşekkür abi. ederim. Eyvallah. Eyvallah. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Sağ olasın abi. Bu senin de. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Allah'ım ya. Vallahi benden para almadı arkadaşlar. Ben böyle biraz sohbet ettik tost yaparken de. Şimdi gittim ödeme yapacağım. Para almadı benden ya. Konuştuk biraz, sizlere göstermek istedim Türkçesini. Yani ne kadar ödeyecektim ben? 120 lira ödeyecektim tosta. Vallahi ilk defa yani Balkanlarda bu turda ilk defa bir ikramda bulundu birisi. O da yani Türkçe konuşuyorlar yani. Ya Türkçe konuşan birilerine denk gelince küçük şehirlerdeki misafirperverlik büyük şehirlerde bulamıyoruz gerçekten. Ben bunu videonun başlarında da dile getirmiştim ve bunu gördük burada. Demir'e çok teşekkürler. Neredeyse akşam olacak arkadaşlar. Yarım saat sonra karanlık çöker. Güneş zaten batacak. Battı herhalde ya. Güneş görünmüyor şu anda. Biraz bulutlar da var. Bulutların arkasında da olabilir. Böyle arkadaşlar. Vallahi tostu çok güzeldi. Özellikle sucuğu gerçekten çok güzeldi. Sucuğu çok beğendim. Sucuk bildiğiniz yani buranın demek ki sudzuk. Sudzuk dedikleri meşhur sucuğu kullanıyorlar buranın. Benim Belgrad videomu izleyenler bilir. Pazara gitmiştim ben. Orada kuru etler satıyor. Aleykümselam. Eyvallah. Kuru et falan satıyorlar. Pastırma gibi, Kayseri pastırması gibi kurutuyorlar. Çiğ çiğ yiyebiliyorsunuz onu. Bu da aynı pastırmaya benziyordu. Aynen. Çok güzeldi yani. Kahve içelim burada. Bir tane espresso istedim. Hem kafe hem de restoran. Kafe restoran. Meydan kafe. Meydandayız arkadaşlar. Novi Pazar'ın yazısının hemen arkasında böyle bir kafedeyiz. Şöyle etrafı göstereyim. Şurada çeşme vardı. Fiyatlar bu şekilde. Pepsi 180. Böyle fiyatlar göstereyim net bir şekilde. Yani en ucuzunu söyleyeceğim size. En ucuzu 180. Kola 180. Yani bu da yaklaşık 75 lira falan. 75 liraya Pepsi Cola içebiliyorsunuz burada. Espresso 130. Bu da yaklaşık 55 lira. 55 liraya bir espresso içebiliyorsunuz. 50 liraya Türk kahvesi içebiliyorsunuz diyelim. Düz hesaplıyorum ben bu arada. Cappuccino'nun fiyatları vesaire bunların Türk çayın fiyatları yazmıyor. Meydan kokteyl. Kokteyl var burada. Kokteylde 180 lira diyelim kokteyl. Arkada da pizza var. Böyle pizzaları var. Margarita pizza, sandviç var. Sandviçi diyorlar. Yani Sırpça ismi sandviç. Şöyle pizzalar 380'den başlıyor margarita. 700'e kadar çıkıyor. Pizza 160 liradan başlıyor. 700 lira yani 350'ye kadar çıkıyor. Kahve geldi de espresso şöyle. Bayağı çeyrek falan doldurmuşlar ya. Mırra gibi. Mırra'yı biliyorsunuz zaten. Sanırım mırra espresso. Espresso olması gerekiyor mırra. Mırra'yı bilenler vardır. İçelim. Afiyet olsun. Bu var ya, bu ölüyü diriltir. Ben böyle modum düşükken, kendimi iyi hissetmiyorken bir tane espresso içiyorum bazen gittiğim yerlerde veya filtre kahve içiyorum. O da beni kendime getiriyor. Ama sütlü kahve vesaire onu içemiyorum. Sütlü kahve beni acıktırıyor çok saçma bir şekilde. Onu içtiğim zaman acıkıyorum. Elim ayağım titriyor. Hava çok soğuk. Buz gibi montumu giymediğime pişman oldum birazcık. Böyle güneş daha batmadan ben hostele geçeceğim. Hostelim de ta tepede. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ben sizlere Novi Pazar'ı gösterdim. Buraya gelmişken burayı da göreyim dedim. Sırbistan'da gezilecek çok farklı şehirler de var. Yukarıda Novi Sad diye farklı bir şehir var. Etrafında farklı şehirler var. Ama en çok bilinen başkent Belgrad. Bir de Novi Pazar çok biliniyor. Burada Nište var. Makedonya'ya yakın bir şehir var. Yani öylesine göstermek istemiyorum aslında. Sadece görülmesi gereken yerlere gidiyorum şimdilik. Bir de bütçeye göre hareket ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Bunu dile getirdim bir önceki videoda da. Bütçeye göre hareket etmezsem gezimi bitiremeyeceğim. O yüzden yavaş yavaş çok kısa kalarak ilerliyorum ülkelerde. Bu benim
Sırbistan'daki 3. videom oldu. Umarım 3 videodan da keyif almışsınızdır. Detaylı bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Dediğim gibi 90 güne kadar seyahat edebileceğiniz bir ülke. Türk vatandaşları için pasaport gerekiyor, vize gerekmiyor. Yorum yapmayı unutmayın. Varsa düşünceleriniz her türlü eleştiriye açığım. Fuat şurada şunu yapıyorsun, burada bunu yapma, şurada şunu yaptın çok güzel veya olumlu, olumsuz aklınıza gelebilecek bütün bir şeyleri yazabilirsiniz. Herhangi bir şey. Yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı verebilirsiniz bana. Hype puanı benim için çok önemli. Onu da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda yeni ülkede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.